Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 renkli çok güzel, farklı, değişik bir uzun lif çalışmamız var arkadaşlar. Kutu tekniğiyle çalışacağız. Modelimiz için ben 3 rengi seçtim. Gri, sarı ve beyaz rengi tercih ettim. Sizler elinizde olan herhangi bir ip rengi olabilir. Fark etmiyor renk seçimi. İstediğiniz renkte örebilirsiniz. Tığ numaram her zamanki gibi 6 1.40 mm. Özellikle liflerimi ördüğüm tığ. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığ da tercih edebilirsiniz. Numarasının pek bir önemi yok arkadaşlar. Modelimizi detaylı adım adım anlatmaya çalışacağım sizlere. Umarım faydalı, güzel bir video olur. Sizler de beğenir, benimle birlikte örersiniz. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Sarı renk ipimizle başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. İkinci zincire batarak 4 dolgulu bir fıstık yapacağım. Kapattım. Bir zincir, tekrar ilmeği uzattım. Tepe noktasına batarak yine 4 dolgulu bir fıstık topladım. Tekrar bir zincir, ilmeği uzattım. Tepe noktasına 4 dolgulu bir fıstık. İpiniz ince ise 5 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 13 tane kapalı fıstık yapalım. 13 tane kapalı fıstığı oluşturdum. 14. yapıyorum. 14. fıstığı kapatmıyorum arkadaşlar. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. fıstık arasına da batarak bir fıstık yapıyorum. Yine 4 dolgulu. İkisini birlikte topladım. Bir zincir, tekrar ilmeğimi uzattım. Tepe noktasına bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tekrar bir zincir, ilmeği uzattım. Tekrardan bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde ikişerli toplayarak kutu tekniğiyle sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar, kutu tekniğiyle bu şekilde. Sıra sonunu beraber yapalım. Hemen buraya ilk yaptığım fıstığın da baş noktasına batarak bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde toplamda 3, 6, 9, 12 tane fıstık oluşturduk. Tekrar döndürüyorum modeli. Hemen yine buraya bir fıstık yapıyorum. Yine 4 dolgulu. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Bunu kapatmıyorum. Hemen bir ileriye fıstık arasına bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Affedersiniz arkadaşlar, yanlış yere batmışım, kusura bakmayın. Hemen buraya tepe noktasına bir
Bir ileriye fıstık arasına bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tekrar bir zincir, tepe noktasına bir ileriye bir fıstık. Yine alt sırada nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız. Farklı hiçbir işlem yok arkadaşlar. Yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Tekrar döneceğiz. Bir kapalı fıstık yapacağız. Bir açık. Bir ileriye de batarak ikisini beraber toplayıp bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Toplamda şu an ikinci sıra yapıyoruz. 4 sıra. 2 sıra daha yapalım. Bu sıradan sonra aynı şekilde kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda 4 sıra kutu tekniğiyle gittim. 1, 2, 3, 4 bu şekilde. Şimdi tekrar döndürüyorum. Hemen yine ilk başa bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Yine bir ileriye bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. 1, 2 tane daha yapalım arkadaşlar. 4 fıstığa tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4 fıstık oldu. 4 fıstığa kadar geldim. Devam etmiyorum. Modeli çeviriyorum. Tekrardan hemen birinci fıstığı kapatıyorum. Geri döndüm. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Bir ileri iki fıstık arasına bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Sıranın sonuna kadar beraber gelelim. Sizinle birlikte öreceğim. Kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Sonuncuyu yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Sıranın sonuna kadar geldik. Yine 4 fıstık olarak tamamladım bu sırayı. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk fıstığı kapatıyorum. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Buraları yapabileceğiniz için hızlı örüyorum biraz arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi yine dörtlü fıstık şeklinde dönerek toplamda bu taraftan saydığınız zaman şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıra yapıyorum. Toplamda 12 sıra yandan saydığınız zaman hepsi 12 sıra dörderli fıstık şeklinde dönerek genişleterek bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 12 tane yani 12 sıra tamamladım. Yandan saydığımız zaman 3, 6, 9, 12 sıra gittim. 4 fıstık şeklinde şu şekilde V şekli oldu.
Şimdi ipimi kırmıyorum. Yine devam ediyorum. Bu kez bu tarafa döndürdüm yine. Tekrar bu köşeden hemen ilk fıstığımı yaparak başlıyorum. Birinci fıstığı yaptım, kapattım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Kapattım. Yine 4 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Alt sıradaki gibi. Hemen bir fıstık, bir ileriye, fıstık arasına bir fıstık. Kapattım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Burayı bildiğiniz için biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Kaç oldu? 3. Dördüncüyü yapıyorum. Bir ileriye, bir fıstık, ikisini birlikte topladım. Toplamda yine 4 tane fıstık yaptık arkadaşlar. Burayı nasıl yapmıştık? 12 sıra 4 fıstık şeklinde. Şimdi de tekrar buradan saydığımız zaman 1 2 3 4 5. sıra toplamda 12 fıstık, yandan saydığımızda 12 fıstık olasıya kadar yine 4'erli fıstık şeklinde burayı yaptığımız gibi tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine toplamda 12 sıra 4 fıstık şeklinde gittim bu şekilde. Tekrar yani şu şekilde geldim arkadaşlar. Tekrar döndürüyorum. Yine buraya 4 fıstık şeklinde yine aynı şekilde, yine ben başlangıcı göstermek istiyorum. Farklı hiçbir işlem yok. Yine 4 fıstık şeklinde toplamda yine yandan buradan saydığımız zaman 12 sıra dörtlü fıstık şeklinde yapacağız. Hemen tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi yine 1 2 3 4 fıstık şeklinde 4 fıstığa kadar geleceksiniz. Tekrar dönüp yine dönerek burayı yaptığımız şekilde aynı şekilde buradan saydığımız zaman toplamda 12 fıstık olasıya kadar yine 4'erli fıstık şeklinde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, size dediğim şekilde tamamladım. Bu şekilde M harfi oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi gri renk ipimi alacağım. Bu kenarları, araları dolduracağız. Gri renk ipimizle hemen şu kenardan sayıyorum. 1 2 3 4 4 ile 5'in arasına ipimi sabitleyeceğim. 1 2 3 4 4 ile 5. fıstık arasına arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Hemen buraya sabitledim. İlmeğimi uzattım. Hemen yine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir ileriye bir fıstık. Yine kutu tekniğiyle devam ediyoruz. İkisini birlikte topladım. Tekrar ilmeği uzattım. Tepe noktasına bir ileriye bir.
Toplamda 1-2 tane oldu arkadaşlar. 4 tane olasıya kadar kutu tekniğiyle devam edelim. 4 taneyi tamamladım. Toplamda 4 fıstık oldu. Modelimi çeviriyorum. Hemen tekrar ilmeğimi uzattım. Yine aynı şekilde kutu tekniğiyle devam edeceğiz. Kapattım. Tepe noktasına tekrar bir fıstık. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Yine aynı şekilde arkadaşlar kutu tekniğiyle 4 fıstık şeklinde toplamda 4 sıra olasıya kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar 4 sıra 4 fıstık şeklinde tamamladım gördüğünüz gibi. Bunun aynısını bu tarafa da yapacağız arkadaşlar. 4. ile 5. fıstık arasına aynı şekilde hiçbir farklı işlem yok. Aynı şekilde 4 fıstık 4 sıra şeklinde aynısını bu kenara da yapacağız. Şimdi bu 3 ara boşluğumuzu dolduracağız. Ben birincisini size göstereceğim. Birini beraber dolduralım. Yine gri ipimle devam edeceğim. Şu şekilde arkadaşlar. 3, 6, 8 bir tarafta, 8 bir tarafta var. Şu kısımdan saydığım zaman 1, 2, 3, 4 ile 5. arasına tam orta kısma sabitleyeceğim şu kısma. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Hemen bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Şu orta kısım geçiş noktası arkadaşlar. 8 fıstık, 8 fıstık bir tarafta dediğim ayırdığı yer. Şimdi burada üçlü toplayacağız. Eksiltme yapacağız. Bunu kapatmıyorum. Hemen bir ileriye bir. İkinciyi yaptım. Dediğim gibi geçiş noktasını atlıyoruz. Buraya batmıyorum. Hemen bir ileriye bir fıstık. Tığım üzerinde 3 tane fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bu ara boşluğu atlayarak geçiş noktasına eksiltme yapmış olduk. Daha sonra yine kutu tekniğiyle devam ediyorum. Buraya bir, karşıya bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar sonuncu fıstığı yapıyorum. Bir ileriye bir. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 bir tarafta 3 bir tarafta oldu. Bu tarafta da kalan fıstık sayılarımız 4 sarılardan. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Modeli çeviriyorum. Hemen yine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tepe noktasına bir. Videoyu biraz fazla durduruyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim ufak küçük çocuklarım var. Onlarla da ilgileniyorum arada. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Bir ileriye de bir fıstık yaptım. İkisini birlikte kapattım. Tekrar tepe noktasına bir. 2 ileriye 1 fıstık. İkisini birlikte kapattım. Tekrar tepe noktasına bir. 2 ileriye 1 fıstık. İkisini birlikte kapattım. Tekrar tepe noktasına bir. 2 ileriye 1 fıstık. İkisini birlikte kapattım. Tekrar tepe noktasına bir. 2 ileriye 1 fıstık. İkisini birlikte kapattım. Tekrar tepe noktasına bir.
Yine burası geçiş kısmı, orta nokta. Bir öncesine geldik. Hemen bir fıstık. Yine geçiş kısmı olduğu için ortaya batmıyorum. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Diğer kısımları, ara boşlukları siz yapacağınız için bunu sonuna kadar detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yapabilmeniz adına. Bilenler yapabilir belki ama bilmeyenler için ben sonuna kadar gideceğim. Hemen buraya bir, yine dediğim gibi sonuncuyu yapıyorum. İkisini birlikte topladım. İki bir tarafta kaldı. Tekrar döndürüyorum. Eksilterek devam edeceğim. Yine buraya bir fıstık. Kapattım. Tekrar tepe noktasına bir. Zaten burası ara noktası arkadaşlar. Ondan önce bir fıstık kaldı. Hemen kapatmıyorum. Yine tepe noktasına bir yaptım. Bir ileriye bir. Yine bu ara boşluk geçiş kısmı. Bunu da atlatıyorum. Hemen bir ileriye de batarak yine bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte toplayacağım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Modelimi tekrar çevirdim arkadaşlar. Zaten bitti burada. Burası bir tarafta, bir tarafta kaldı. Şu şekilde göstereyim. Burada da ikili toplayarak tamamlayacağız. Hemen buraya bir fıstık kapatmıyorum. Bir ileriye, yani ara boşluğu yine atladım. Bir ileriye de bir fıstık yaptım. İkisini birlikte topladım. 3 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde oldu. Bunu nasıl yapmışsak arkadaşlar, aynı şekilde, farklı hiçbir işlem yok. Bu tarafa da yapacağız, bu köşeye boşluğa, bu boşluğumuza da yapacağız. Dediğim gibi 4 fıstık bir tarafta, 4 fıstık bir tarafta kalacak şekilde bu boşluklarımızı dolduracağız. Daha sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Bu defa bu ilk dörtlü bıraktığımız fıstıkların üzerine de yine bunu yaptığımız gibi 4 sıra 4 fıstık şeklinde beyaz renk ipimizi yapacağız. Bu tarafı da yaptıktan sonra bunu yaptığımız gibi aynı şekilde 4 fıstık şeklinde öndeki fıstıkları da yapacağız. Ben de ilerleteyim arkadaşlar. Ben de size anlattığım şekilde öreyim. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Eğer öremezseniz videoyu geri alarak bunu nasıl yapmışsak o şekilde bakarak da bu boşlukları doldurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben boşlukları doldurdum. Size dediğim şekilde 1, 2, 3 ara boşluğu. Zaten bunları beraber yapmıştık diğerlerini. Artı gri'nin yanındaki beyaz da doldurdum. 4 sıra yine aynı şekilde gri gibi arkadaşlar. 4 sıra 4 fıstık şeklinde. Bu tarafı size yaparsınız dedim ama yapamayanlar için ben anlatmaya karar verdim. Örgünüzün yarım kalmasını istemiyorum. Yapabilen arkadaşlarımız olur ama belki yapamayanlar için fikrim değişti arkadaşlar. Buranın da yapımını anlatacağım. Şimdi yine beyaz renk ipimi alıyorum. Bunun aynısını yapacağız buraya da. Hemen buraya arkadaşlar başına sabitliyorum. Fazlalıkları da kesmediğim için eline dolaşacak ama neyse, sonra keserim. Hemen buraya bir fıstık yaparak başlıyoruz.
kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir ileriye bir, ikisini birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir ileriye bir fıstık, iki tane fıstığımız oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar tepe noktasına bir, bunu kapatmıyorum, bir ileriye bir, hemen burası green başlangıç noktası arkadaşlar, şöyle göstereyim, buraya değil, hemen green'in ilk fıstığının tepe noktasına da bir fıstık yapıyorum. Tığımızın üzerinde 3 adet fıstık var. Üçünü birlikte topladım. 4 tane fıstık oldu. 4 tane fıstık oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Hemen buraya bir fıstık. Hemen bir ikinci sıradaki green'in de üst fıstığının tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Modeli çeviriyorum. Bir üst sıraya geçmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar kutu tekniğiyle yine devam edeceğim. Bir ileriye bir, ikisini birlikte topladım. İkişerli ikişer toplayarak buraya kadar kutu tekniğiyle gelelim. Kutu tekniğiyle sıra sonuna kadar geldim. Modelimi tekrar çevirdim. Yine gördüğünüz gibi 4 fıstık, bir sonraki sıraya geçiyorum. Hemen yine kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Kapattım. Yine burada üçlü toplayacağız. Bir alt sırada olduğu gibi 2 fıstıktan sonra üçlü topluyoruz. Buraya bir fıstık, bir ileriye bir, kapatmıyorum. Yine bir sonraki green'in de tepe noktasına batıyorum. Yine 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Yine 4 fıstığı tamamladık. Bir üst sıraya geçmiş oluyoruz. Hemen buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Sonuncu fıstığında tepe noktasına bir. İkisini birlikte topladım. Bir üst sıraya, son sıraya geçtim. Modelimi tekrar döndürüyorum. Yine kutu tekniğiyle sıra sonuna kadar gidip son sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Tepe noktasına bir ileriye bir. Sonuna kadar beraber tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tamamladım. 3 zincir ipimi kırıyorum. Gördüğünüz gibi yine
gri ile aynı şekilde oldu. 4 fıstık şeklinde 4 sıra tamamladım. Dediğim gibi bu tarafı da aynı şekilde yaptım. Araları da beraber doldurduk. Bu şekilde. Şimdi bu boşluklarımızı dolduracağız beraber. Bu ara boşluklarımıza yine beyaz renk ipimle devam ediyorum. Model zor gibi gelebilir ama aslında zor değil. Oldukça kolay ya da karışık gelebilir diyeyim arkadaşlar. Yani karışık da değil aslında. Basit bir model. Hemen buraya gri'nin tepe noktasına sabitliyorum ipimi. Burası biraz farklı yapılıyor. Fıstığın tepe noktasına bir fıstık kapatmıyorum. Bir ileriye bir fıstık. Burayı bu şekilde köşeli yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı bu şekilde yapıyoruz. Köşeli topladım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Burayı yine üçlü toplayacağız. Geçiş noktası azaltma yapacağız arkadaşlar. Burası tam orta noktası. Hemen bir ileriye ara boşluğu atlıyorum geçiş kısmını. Eksiltme yapıyorum. Üçlü topluyorum. Hemen buraya da bir fıstık, üçünü birlikte topladım. Şu şekilde göstereyim. Bu ara boşluğu atladık. Daha sonra kutu tekniğiyle devam ediyorum. Yine tepe noktasına bir ileriye bir. Yine ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Bunu yine kapatmıyoruz. Burada üçlü toplayacağız arkadaşlar. Bir ileriye de bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. 4 tane fıstığımız kaldı arkadaşlar. Modelimi çeviriyorum. Hemen buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir. Burası tam geçiş noktamız, yine orta kısım. Buraya atlayıp bir ileriye bir fıstık. Yine kapatmıyorum. Tığın üzerinde 3 fıstık var. Bir ileriye de bir fıstık yapıyorum. Toplamda 4 fıstık oldu tığın üzerinde. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. 2 zincir çekip ipimi kıracağım. Bu şekilde üzeri 4 fıstık kaldı. Şimdi tekrardan diğer araları da aynı şekilde yapacağız. Yine tekrardan hemen bu kısma şöyle göstereyim. Sabitliyorum arkadaşlar. Hemen buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. İlk fıstığı köşeli ikili topluyoruz. İkisini birlikte topladım. Burası biraz karışık gelebilir. O yüzden bu ara kısmında tekrar anlatmak istiyorum. Size aynı işlemi yapacağız ama tekrar bir kere daha anlatmak istiyorum. Daha iyi anlamanız açısından. Yine tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. Yine burada üçlü topluyoruz. Geçiş noktası olduğu için arkadaşlar yine orta kısım. Hemen karşıdan da bir fıstık alıyorum.
Yine tığın üzerinde 3 fıstığımız var. Üçünü birlikte topladım. Şu şekilde. Daha sonra bir kutu tekneyi, yine üstte bir fıstık, yandan bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar bir zincir, tekrar tepe noktasına bir, kapatmıyorum, bir ileriye bir, tam yine köşe noktasına geldik. Buraya da bir fıstık yapıp yine üçlü fıstık topluyoruz. Üçünü birlikte topladım. Tekrar modelimi çeviriyorum. Bu sırada da ikinci sıramızda da dörtlü topluyoruz. Hemen buraya bir ileriye bir, burası yine geçiş noktası. Buraya atlayıp hemen bir sonraki fıstık arasına bir, yine bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık yapıyoruz. Yine toplamda tığımızın üzerinde 4 tane fıstığımız oldu. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Yine ipimi kesiyorum. Yine 4 tane fıstığımız oldu. 4 birinde, 4 bir ara boşluğumuzda. Bu şekilde olacak. En sonuncu ikinci sırayı dörtlü topluyoruz. Ara kısmı atlıyoruz. Geçiş noktasını dörtlü fıstık toplayarak tamamlıyoruz. Bu şekilde bu arayı da bunları yaptığımız gibi bu arayı daha sonra tekrar modelimizin diğer yüzüne geçiyoruz. Bu boşlukları 4 tane de diğer karşı tarafta boşluğumuz var. 4 burada, 4 burada. Buraları da bunu yaptığımız gibi yapalım. Eğer yapamazsanız videoyu biraz geriye sardırıp bakarak tekrardan örebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben de tamamlayayım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, size dediğim şekilde ara boşlukları doldurdum. 3, 4 bir tarafta. 1, 2, 3, 4 bir tarafta tamamladım. Hatta sap kısmının birini yaptım. Diğerini de birlikte yapacağız. Bu şekilde oldu. Şimdi diğerinde sap kısmını beraber tamamlayalım. Gri renk ipimize devam ediyorum sap kısmını arkadaşlar. Gri renk ipimi aldım. Hemen uç kısmında iki tane fıstık var köşeli. Hemen bu köşeye tutturdum. İlmeği uzattım. Hemen buraya bir fıstık. Dört veya 5 defa dolayalım. Kapattım. Hemen üzerine bir fıstık. Kapattım. Bu şekilde toplamda üst üste 8 tane fıstık yapacağız. Dokuzuncuyu da kapatmayalım arkadaşlar. Karşı tarafa ekleme yapacağız. 8 tane kapalı fıstık yapalım. 8 tane toplamda fıstık yaptım. 3, 6, 8 tane. 9'uncuyu yapıyorum. 9'u kapatmıyoruz. Bu şekilde 9. fıstığımızı da hemen bir alt köşedekinin hemen ikinci fıstığın altına da batarak bu şekilde hepsini birlikte topladım. Tekrar aynı yere battım. Sabitledim. Bir kere daha batalım. Sabitledim. 2 veya 3 zincir çekip ipimi kırdım arkadaşlar. Şu şekilde oldu sap kısmı. İsterseniz halkayla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim.
İki tarafı da aynı şekilde diğer tarafı da tamamlayalım. Şimdi kenar oyasına geçeceğiz. Kenar oyası için tekrar sarı renk ipimi aldım. Hemen buradan sap kısmının iç noktasına sabitledim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Dört defa doladım. Şu şekilde kapattım. Hemen bir sonrakine üzerine yatırdım arkadaşlar. Tam kapatmıyorum. Hemen bir fıstık. İlmekleri topluyorum. Bu şekilde tam kapatmıyorum. Zincir çekmiyorum. Açık bir şekilde kaydırma yöntemiyle de yapabiliriz. Bu şekilde yatırdım ilmeği. Bir zincir. Daha sonra tekrar 4 dolgulu bir fıstık. Topluyorum. Kapatmıyorum bu şekilde. Açık bir şekilde bir sonraki fıstık arasına kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Topluyorum. Bir sonraki fıstık arasına yatay bir şekilde kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Bu şekilde burayı kapattık arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Diğer tutak kısmına kadar, buraya kadar yatay fıstıklar gelerek tamamlayalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, kenarını diğer tutağa kadar geldim bu şekilde. Buradan devam edelim. Hemen buraya yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Buraya iç noktaya doğru arkadaşlar tutak kısmını kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir. Buraya şimdi bu tutağın orta kısmını yapacağız. Uzunca bir örümcek yapıyorum bu şekilde. Bunu diğer tarafa sabitledim. Tekrar döndürüyorum. Buraya bir fıstık. Şu şekilde. Üçlü bir fıstık yapıyorum. Yine yarım topladım. Hemen ortaya kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir. Tekrar 3 dolgulu bir fıstık. Yine yarım topladım. Hemen bir ileriye kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir çektim. Bu şekilde oldu. Hemen şimdi buraya bir fıstık yapıyoruz. Tekrar şu şekilde 4 dolamalı 2 biraz zor geçiyor 3 4 yine yarım topladım. Bu defa kulp kısmının üstüne doğru gidiyoruz. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Şimdi kulp kısmının üzerinden geçiyoruz. Fıstıkları yine yarım topladım. Bir ileri kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir. Bir zincir. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Kulp kısmında üstünden devam ediyoruz. Yine buradan aşağıya doğru kaldığımız yerden kenarlarını tamamlayalım.
Buraya kadar gelelim. Burada da tekrar kulp kısmının üstünden devam edelim. Burada tamamlayalım. Ben de tamamlayayım. Tekrar kaldığımız yerden görüşelim. Evet arkadaşlar, kulp kısmını geçtim. Daha sonra kenardan tamamladım. Buradan tekrar kulp kısmında tamamladım. Sonuna geldim. Sonunda yine birlikte tamamlayalım. En son yine buraya sonuncu fıstığı yaptım. Hemen şu şekilde buraya kaydırma yöntemiyle sabitledim. 3 tane zincir çekip ipimi kırdım. Bu fazla iplerinizi de şu şekilde aralara geçirip yedirebilirsiniz. Fazlasını da kesersiniz. Şu şekilde. Bu şekilde yok edersiniz arkadaşlar. Modelimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, böylece modelimizi tamamlamış olduk. Oldukça kullanışlı, güzel bir model oldu. Gayet büyük. Büyüklük olarak da neredeyse 2 karıştan fazla. Genişliği de bayağı bir büyük. En olarak gayet güzel, kullanışlı bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben severek ve beğenerek ördüm. Bu modelimizin karesini de anlatmayı düşünüyorum. Kare takım olarak ikinci model olan karesini anlatmayı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte örersiniz arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.